videomuzda günümüzde Romanya, tarihte ise Eflak Boğdan olarak bildiğimiz ve zaman zaman da Transilvanya denilen topraklarda yaşayan ve zalimliği ile tarihe adını yazdıran Vlad Drakula ya da Kazıklı Voyvoda ile Fatih Sultan Mehmet Han arasında yaşanan olayları tarihi açıdan ele alalım. Vlad Drakula, 1431 yılında Eflak hükümdarı Vlad Drakul'un ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Drakul ejderha manasına gelirken, Drakula ise ejderhanın oğlu anlamına gelir. Eflak hükümdarı olan Vlad Drakul'un 2. Murat devrinde Osmanlı'ya mağlubiyeti sonrasında oğulları olan Vlad ve Radu, 1442 yılında kendisinin Osmanlı'ya bağımlılığının göstergesi olarak, o dönemde başkent olan Edirne'deki Osmanlı Sarayı'na bırakılmıştır. Vlad ve kardeşi Radu Osmanlı Sarayı'nda bir esir hayatı yaşamamışlar, aksine şehzadelere verilen eğitimi almışlar ve o dönemde kendileriyle yaşıt olan Sultan Mehmet Han ile birlikte büyümüşlerdir. Özellikle Sultan Mehmet Han ile Vlad'ın çocuklukta çok iyi arkadaş oldukları bilgileri bulunur. Vlad Osmanlı Sarayı'nda yetişirken, tarihler 1447 yılını gösterdiğinde ünlü Macar komutanı Hünyadi Janosch, Eflak'ı işgal etmiş ve Vlad'ın babası ile ağabeyi Mirceya'yı öldürmüş, Eflak Voyvodası olarak da Vlad'ın kuzeni Vladislav'ı atamıştır. Osmanlı ise Sarayda ve Tokat Kalesi gibi farklı şehirlerde yetiştirdiği Vlad Drakula'yı Eflak ve Boğdan'ı kontrol altına alması için bölgeye göndermiştir. Macaristan'ın da desteğini alan Vlad Drakula 1456 yılında Eflak'ı kontrol altına almış ve Eflak Voyvodası olmuştur. Ancak bölgeye hakim olmasından sonra zamanla Vlad Drakula Osmanlı'dan bağımsız hareket etmeye başlamış ve 1459 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetmiştir. Macaristan Krallığı ile ittifak yapan Vlad Drakula, bu tarihten sonra Osmanlı'ya karşı düşmanca bir tutum takınmaya başlamıştır. Bu dönem içerisinde zalimliği ve vahşeti ile meşhur olan Vlad Drakula, rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırmış ve idam etmiştir. Bu yöntemler arasında en ünlüsü ise kazığa geçirmedir. Bu nedenle ölümünden sonra kendisine Kazıklı Voyvoda ya da Kazıklı Vlad lakapları verilmiştir. Yine kazığa geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylenceler daha sonra onun bir vampir olduğu efsanesinin doğmasına da neden olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han, birlikte sarayda eğitim aldıkları Vlad'a öncelikle diplomasi yoluyla Osmanlı'ya bağımlılığını hatırlatsa da, gönderilen elçilerde Vlad'ın zalimliği ile karşılaşmıştır. Bu ve benzeri eylemlerinin aşırılığı nedeniyle Sultan Mehmet Han sonunda bir sefere çıkarak Vlad'ı ele geçirip yerine kardeşi Radu'yu geçirmeye karar verir. Yaklaşık 100.000 kişilik bir orduyla harekete geçen Fatih Sultan Mehmet Han, bir zamanlar birlikte büyüdüğü ancak zamanla zalimleşip adeta bir kan hükümranlığı kuran Vlad Drakula'yı ve birliklerini bozguna uğratır. Osmanlı ordusu önünden kaçmaktan başka çare bulamayan zalim Vlad ise Erdel'e giderek Macaristan kralına sığınır. Fatih Sultan Mehmet Han ise 1462 yılında Eflak Voyvodalığına Radu'yu getirmiş ve o zamana kadar sık sık Osmanlı'ya isyan etmekte olan Eflak, 1462 yılından itibaren sadık bir bölge haline gelmiştir. Eflak'ta kurulan ve Osmanlı'ya bağlı olan Radu yönetimini tanıyan Macaristan kralı ise Vlad'ın tutuklanarak Budin'e getirilmesini emretmiştir. 1463 ile 1475 yılları arası 12 yıl sürgünde kalan Vlad Drakula, 1476 yılında kendisini yeniden Eflak Voyvodası ilan etmişse de aynı yıl Mihaloğlu Ali Bey komutasındaki Osmanlı birliğine yenilmiş ve Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispatlamak için İstanbul'a gönderilmiştir. Netice olarak diyebiliriz ki, Osmanlı Sarayı'nda birlikte yetişen iki masum çocuktan biri çağ açıp çağ kapatan adil bir sultan olurken, diğeri ise zalimliği seçerek adını vahşetle tarihe yazdırmış ve sonunda kendi zalimliğinin sonuçlarına katlanmıştır. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.